Moğolların ulaştığı son nokta. Legnica Muharebesi. Cengiz Han, Timuçin adıyla dünyaya gelmiş, daha sonradan Moğolların Ulu Hakanı mertebesine yükselince bu herkesçe bilinen ismi almıştı. Hükümdar olmadan önce çileli olduğu kadar silik bir hayat yaşamıştı. Babasının daha önceden öldürdüğü bir adamın aşireti tarafından katledilmesi üzerine ailenin geri kalan fertleriyle kaçmak zorunda kalmıştı. Cengiz Han, böylesi talihsiz bir başlangıçtan heybetli bir kara imparatorluğu inşa etmeyi başardı. Moğol ordularının esasını kargı, yay ve mızrak taşıyan atlı askerler oluşturuyordu. Bu Moğol savaşçısı, alelade bir zırhsız avcı askeri olabileceği gibi, hasmına en az bir ortaçağ şövalyesi kadar gaddarca saldırabilen zırhlı bir süvari de olabilirdi. Moğol atlıları, vergi mukabili çeşitli kabilelerden yollanan benzer teçhizatlı süvariler veya çoğu vakit Çinlilerden seçilen bazı uzman kıtalarca takviye edilirdi. İki özellikleri, Moğol ordularını çağ dışı diğer askeri yapılardan belirgin biçimde ayırıyordu. Kumanda kabiliyetini temelden sağlamlaştıran iki anahtar unsur. Birbirlerinden hayli uzakta yer alan askeri kolları eşgüdüm içinde sevk ve idare edebilme ve savaşın en kızıştığı anlarda bile ordu üzerinde komutayı muhafaza edebilme. Moğolların Avrupa'ya girişi, düşmanlarının nazarında iblisin yeryüzüne inmesi gibi bir şeydi. Ortaçağ zihniyetinde uçsuz bucaksız bozkırlardan kopup gelen bir Moğol ordusu, hakikaten de Tanrı'nın gazabına uğramak demekti. Aslına bakılırsa Avrupa'nın istilası çok daha genel bir Moğol planının bir parçasından ibaretti. 1227'de Cengiz öldü ve Ögeday 1229'da babasının yerine Ulu Hakan oldu. Babası Moğol kabilelerini birleştirmeyi ve bozkırların efsanevi Harzem İmparatorluğunu yıkmayı başarmıştı. Bununla yetinmeyerek Çin ve Song hanedanları arasında bölünmüş Çin'de fetihler yapmaya başlamıştı. Başkent Karakum'u kuran da Cengiz Han'dan başkası değildi. Ögeday, miras aldığı imparatorluğun bütün önde gelen şahsiyetlerini davet ettiği bir meclis topladı. Moğol ordularının çoktan Karadeniz sahillerinde Gürcistan'a kadar ulaşmış olduğu haberleri ayyuka çıkmıştı. Ögeday, Çin'deki fetihlere devam edeceğini duyurdu. Avrupa'daki topraklar Cengiz Han'ın torunu Batu'ya bırakıldı. Batu'nun hizmetine ayrıca bir miktar takviye kuvvet yollandı. Bunlar son fethedilen bölgelerdeki kabilelerden alınan savaşçıları talim ve terbiye etmek için yollanan en seçme komutan ve askerlerdi. Böylelikle Batu'nun ordusu 50.000 tecrübeli Moğol, 20.000 mükellef kabile savaşçısı ve bunlara ilaveten Çinli ve İranlı uzman kıtalarına sahip olmuştu. Bu şekilde her biri 10.000 kişiden oluşan 7 tümen kurma imkanı oluştu. Batıdaki istilaların ve savaşların stratejisini belirleyen asıl kişi Moğolların efsaneleşmiş komutanı Sübede'ydi ve batıdaki ordular onun genel komutası altındaydı. Avrupa'da ise hüküm süren dar kafalı çekişmeler burada ortaklaşa bir tepki verilmesinin önüne geçmişti. Papa ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun arası alabildiğince açıktı ve bu ikiliden hiçbiri en ön safta bekleyen Macar Kralı 4. Bela'ya destek birlikleri gönderebilecek vaziyette değildi. Macar kralının vassalları birbirine düşmüştü ve Bela'nın komşuları fırsattan istifadeyle Macar topraklarından kendilerine bir hisse koparabilme umuduyla yangına odun atmaktan geri durmuyorlardı. Kuzeyde Lehistan Krallığı kendine bağlı düklerin fazlaca kuvvet toplamasına ses çıkaramamış, basiretsiz bir kralın yönetiminde iyice çaptan düşmüştü. Bu lakayt hükümdarın varisi o sıralarda ülkede iktidarını yeniden tesis etmek için çabalayıp durmaktaydı. Moğollar çok büyük ölçekli bir kıskaç harekatı tasarlamışlardı. Ordunun takriben çeyreği Macar ordularını Güney Rusya steplerine çekebilmek maksadıyla kuzeye yollandı. Lublin, Zawichost ve Sandomir zapt edildi. Ne var ki istila haberleri öylesine ağır yayılmıştı ki beklenen tepki hiçbir zaman gerçekleşmedi. Güneyde ise Batı önderliğinde ana ordu Karadeniz'in kuzeybatı sahilinde Erdel'i yakıp yıktı. Bu esnada Moğol birlikleri Karpat dağlarındaki 3 geçidi zorladılar. Tuna ve Tissa nehirleri ülkenin iç kısımlarına erişen koridorlar haline geldiler ve Batu çağlayan bir ırmaktan daha hızlı bir anda peşte önlerinde bitiverdi. Macar kralı Bela, Moğolların birdenbire hücumu karşısında batıya sürülen Kumanların kendi topraklarına yerleşmesine izin verdi. Kumanlar, Macarların doğu sınırlarını sağlama alacaklardı.
Acımasız Moğol ilerleyişinin yaklaştığına dair söylentiler kulaktan kulağa yayılmaya başladığında Kral Bela ordusunu ve bir araya getirebildiği kadar müttefik kuvvetini topladı. Bağlaşıklar gelmişti gelmesine ama Bela'nın askeri yönetimine girmeye razı değillerdi. Dahası Kumanların derhal sınır dışı edilmesini talep ettiler. Sınır hattı yarıldı. Baronlar zamansız bir ağız dalaşına giriştiler ve Moğol kasırgası ülkeyi teslim aldı. Sadece 3 gün sonra kötü havadisler Budin'e ulaştığında Moğollar kente 30 kilometreden daha yakındılar. Kuman savaşçıları haset Macar asil reislerini katlettirmesi üzerine geçtikleri yerleri yakıp yıkarak uzaklaştılar. Bela olduğu yerden ayrılmadı. Moğol tehlikesi bu denli yakınken soylular kendisini bırakıp gidemezlerdi. Moğollar kuzeyde ise Krakow taraflarına yöneldiler. Sonra da geri çekilmeye başladılar. Leh idareci Moğol kuvvetlerini takibe başladı. Moğollar da ele geçirmiş oldukları esirleri geride bırakarak sözde bir bozgun havası tezgahladılar. Leh yönetici hareketine devam ederek kayınpederi Bela'nın yardımına koşturdu. Moğollar Lehleri tuzaklarına düşürmüşlerdi. Leh ordusu şehirlerin güvenli surlarının yaklaşık 39 kilometre uzağında neredeyse son neferine kadar Moğol ok yağmurunun altında telef oldu. Krakow Moğollar tarafından düşürülmüş oldu. Bir sonraki menzil Krakow'un kuzeyinde kalan Breslau idi. Fakat Moğollar Oder nehrini aşıp şehre saldırma hazırlıkları yaparken gözcüler oyuna katılmak isteyen yeni bir ordunun arz-ı endam ettiğini haber vermişlerdi. Silezyalı Henry kuzeyli asilzadeleri toplamıştı ve Liegnits'te Bohemyalı Wenceslaus'u beklemekteydi. Moğollar Wenceslas ve 50.000 adamının Henry kuvvetleriyle birleşmesine vakit tanımadan hemen harekete geçmeye karar verdi. Bohemyalı kumandan bir günlük mesafedeydi. Moğol birlikleri Vrodav'a uğramadan ileri atıldılar ve 9 Nisan 1241'de silahlar çekildi. Henry ordusu tek kelimeyle karmaşıktı. Orduda en iyisinden en kötüsüne her türlü askeri bulmak mümkündü. Bir tarafta milis birlikler ve vergi mukabili celp edilmiş piyadeler, öte tarafta feodal şövalyeler ve uşakları. Sayıları çok da az olsa bir miktar Saint-Jean ve tapınak şövalyeleri de orduya katılmıştı. Ama çok daha mühimi, efsanevi Teuton şövalyelerinin büyük reisleri Poppo von Ostema eşliğinde Silezya ordusunda hazır bulunmasıydı. Bu sonuncu grupla birlikte toplam sayı 30.000'i bulmuştu. Henry kuvvetleri 4 kola bölünmüştü. Piyadelerin tamamı bir kısımda toplanırken, merkezde bulunan Teuton şövalyelerinin her bir kanadına diğer feodal kıtalar konuşlandırılmıştı. Moğollar, muharebe hattının en ön kısmına sahte ricat manevraları tertip etmek üzere eğitilmiş bir Manguday birliği yerleştirdiler. Bunların her iki cenahında ok ve yayla taciz saldırılarının yanı sıra kargılı hücumlar gerçekleştirebilen intizamlı hafif süvari alayları mevcuttu. Bu atlı okçular vadinin iki yanındaki tepelere gizlenmişlerdi. Manguday birliğinin hemen gerisine en az hafif süvari kadar etkili taciz harekatı yapabilen ama bunun ötesinde topyekün cephe saldırılarına girişebilen ağır süvari konuşlandırıldı. Muharebe, Silezya hafif süvarisinin Manguday birliğine hücum etmesiyle başladı. Batılı şövalyenin geleneksel taktiği, düşman ordusunun kalbine doğru tepeleme, vahşi bir süvari hücumuna kalkmaktı. İlk saftaki süvariler geri püskürtülmelerine rağmen artlarından gelen diğer kolların etrafında tekrar birleşerek toplu taarruzdaki yerlerini aldılar. Ön cephedeki Moğollar suni bir bozgun ortamı tertipleyerek Silezyalıları Moğol kalabalığının işlerine kadar çektiler. Kaçan hasımlarını kovalayan şövalyeleri ana kuvvetlerinden daha da koparabilmek için süvari hücumunun gerisine kesif bir duman bulutu salındı. Moğollar bunu duman oluşturmaya yarayan bir tip el bombasıyla yapmışlardı. Macarların ağır atları hasımlarının çevik bineklerini yakalamayı beceremedi ve hücuma kalkmış olan şövalyeler kendilerini bir anda her taraftan üzerlerine ok yağdırıp kargaşa yaratan Moğol avcılarının kucağında buldular. Moğol cenahları düşmanını sıkıca çembere alarak kanatlardan ok yağdırdı. Ok sağanağını mütakip ağır zırhlı Moğol atlıları yorgunluktan bitap düşmüş Hristiyanların üzerine çullandı. Bir Silezya kolu kendine çekidüzen verip baştan tertiplenmeye teşebbüs etse de bu hamleleri silah arkadaşlarını savunmasız bırakmak dışında bir işe yaramadı. Ve nihayetinde kutsal tarikat savaşçıları da dahil olmak üzere bütün Hristiyan ordusu feci bir hezimete uğradı. Duman perdesinin arkasında süvari kuvvetlerinin akıbetinden bir haber bekleyen piyadeler bozguna uğramış şövalyelerin peşlerindeki Moğol atlılarıyla karaltılar halinde kendilerine yaklaştıklarını görünce kaçmaya başladılar.
Gerçekten Macar piyadesi, şövalyeler hezimete uğramış vaziyette dumanı yarıp geri kaçmaya başlayana kadar neler döndüğünü anlamadılar. Bu esnada yaşanan şaşkınlık ve kargaşa, piyadenin de bozularak kaçmasına sebep oldu. Silezyalıların kaçışı bir müddet sonra hunharca bir katliama dönüştü. Hezimetin haberini alan Venceslas, vakit kaybetmeden geldiği yerden geri döndü. Ve karşılarında hiçbir güç kalmayan Moğollar, Oder Vadisi'nde taş üstünde taş bırakmadılar. Moğollar, Doğu Avrupa'da büyük bir zafer kazanmıştı. Liegnit Savaşı'nın ertesi günü başka bir Moğol ordusu, 805 kilometre güneyde Erdel ordusunu yenilgiye uğratıp Hermannstadt'ı yerle bir etti. 11 Nisan'da Mohi Savaşı'nda merkez hattında bulunan Batu, birden geri dönerek kendisini takip eden Macarları ortadan kaldırdı. Böylece Moğollar yalnızca 3 gün içinde birden çok orduyu mahvederek belki de sayıları 150 bini bulan muharip bir kitleyi katletmişti. Avrupa bütünüyle Moğolların insafına terk edilmişti. Gel gelelim Ögeday'ın vakitsiz ölümü, tahta kimin geçeceğini belirlemek isteyen Moğol güruhlarının ana vatanlarına dönmesini zorunlu kıldı. Mohi Savaşı ve Moğolların Avrupa istilasının diğer adımları başka videoların konusu olarak sonraki dönemde sizlerle olacaktır. Belgesellerin devamı için videoları paylaşıp beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. DFT Tarih, YouTube'un tarih kanalı.